Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Geçtiğimiz hafta drone'un gövde kurulumunu tamamlamıştık. Şimdi sırada elektrik ve elektronik parçalarının bağlantılarını yapmak var. Bu konu hakkında bilginiz yoksa üstteki linkten drone'lardaki temel elektrik şemasını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor. Bu anlatacağım parçaların yerleri kesin değil. Yani herkes kendine göre farklı şekillerde, farklı kombinasyonlarla bu kurulumu sağlayabilir. Ben bu videoda size kendi bağlantı şemamı ve nedenlerini göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Şimdi gövde kurulumunu geçen hafta tamamlamıştık. Sırada motorlar, ESC ve güç dağıtım kartı var. Motorların yeri sabit. Güç dağıtım kartının yeri sabit. Ancak ESC'lerin yeri belli değil. Şimdi motoru yerine koydum. ESC'nin yeri henüz belli olmadığı için onu buraya bırakayım. Güç dağıtım kartında yeri belli. Onu da koydum. Şimdi bizim yapmamız gereken şey motorlarla ESC arasındaki bu 3 kablonun bağlantısını sağlamak. ESC'nin de ekranda gördüğünüz 2 kablosunu güç dağıtım kartına bağlamak. Şimdi normalde birçok drone'da ESC kolun üzerine monte ediliyor. Şimdi buna bir örnek göstereyim. Ekranda gördüğünüz drone'da motorla ESC'nin arasındaki bağlantılar kolun alt tarafında, ESC'nin kendisi de aynı yerde ve ESC'den çıkan güç kabloları da kolun altından devam ederek güç dağıtım kartına doğru gidiyor. Ancak şimdi topladığımız drone'da kolların yuvarlak olması sebebiyle ESC'nin üzerine montajına imkan vermiyor. Ancak kolların içerisindeki boşluk sayesinde kolun içinden kabloları taşıyabiliyoruz. Şimdi ESC'yi nereye monte edebiliriz? İlk olarak motorun hemen altına ekranda gördüğünüz şekilde montajını gerçekleştirebiliriz. Burada motorla ESC'lerin bağlantıları hemen kolun üzerinde olacak. ESC'den çıkan güç kabloları ise kolun içinden devam ederek güç kartına gidecek. İkinci ihtimal ise ESC'yi motorun altına değil de gövdede uygun bir yere montajını yapacağız. Zaten gövdede montajı olduğu için güç kartına yakın olacak. Motorla ESC'nin bağlantısı ise motorun kablolarını uzatarak kolun içinde bulunan tüneller yardımıyla sağlayacağız. Ben kurulumuma şu anda ekranda gördüğünüz şekilde devam edeceğim. Bunun sebebi ise ESC ile güç dağıtım kartı arasındaki kablodan geçen akım değerini ESC ile motor bağlantısı arasındaki kablodan geçen akım değerinden çok daha yüksek olması. Eğer biz yüksek akımlı kabloyu uzatırsak bu elektromanyetik kirliliğe sebep olacak ve uçuşumuzu olumsuz yönde etkileyecektir. Şimdi işlemimize motorun kablolarının uzatılması ve motorun kola montajı ile başlayalım. Şimdi bu aşamada birçok lehim yapmak zorundayız. Dolayısıyla kablonun konektöre lehimi, kablonun kabloya lehimi nasıl yapılır veya ben nasıl yapıyorum bunu size bu videoda göstereceğim. Başka bu konuyla ilgili de video çekmeyi düşünmüyorum. Gerekli malzemelere bakalım. İlk olarak 15 AVG kablo. ESC'nin üzerindeki kablo 18 AVG'ydi. Ben kabloyu uzatacağım için direnci çok arttırmamak için daha büyük bir kablo seçtim. Şimdi lehim için bize ne gerekiyor? Lehim pastası, lehim teli ve lehim aleti. Bunların dışında kablo soyma aleti ve makaron kullanacağım. Makaronlar ısıyla daralarak kablo ve konektörlerin yalıtımını sağlıyor. Bunların dışında da 3,5 milimlik konektörler kullanacağım. Artık lehim işlemine geçebiliriz. Öncelikle en büyük yardımcımı getireyim. Bu bize birçok şeyi tutmamızda yardımcı olacak. Çünkü genelde üçüncü bir kola ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi ilk olarak kablomuzun ucuna 3,5 milimlik konektörümüzü bağlayacağız. Bunun için ilk aşamada kabloyu soyuyoruz. Sonrasında ise kablomuz zarar görmemesi için ben beyaz bir kağıda saracağım. Ve kabloyu lehim pastasının içine batırıyorum. Ardından da tutucuya yavaşça takacağım. Şimdi ilk aşamada yaptığımız kablonun ucunu lehimlemek. Yani kablonun ucundaki ince tellerin hareket edip konektörün içine yerleştirmeye çalışırken dağılmasını engellemek adına kablonun ucunu çok hafif bir şekilde lehimleyeceğiz. Bunun için öncelikle lehim aletiyle teli iyice ısıtıyorum ve pastanın güzelce dağıldığını görüyorum.
Ardından da lehim teliyle yavaş yavaş lehim vererek bu lehimin kabloya dağılmasını bekliyorum. Evet, bu aşama tamamlandı. Bu işlemde kablo çok ısınıyor, çıplak elle tutmamanızı tavsiye ederim. Burada konektöre bağlantısı var. İlk olarak konektöre yakından bir bakalım. Üzerinde küçük bir deliğin olduğunu görüyorsunuz. Bu delik kablonun geçmesi için değil, sadece lehimleme sırasında ısıyı içeriye daha rahat iletebilmemiz için kullanacağız. Kablo konektöre arkadan şu anda ekranda gördüğünüz şekilde bağlanmış olacak. Şimdi ilk olarak konektörü de kabloyu yaptığımız gibi bir kağıda sarıyoruz. Ardından da yardımcımıza takacağız. Evet, şimdi bu aşamada ilk yapmamız gereken konektörün iç kısmına lehim pastasından bir miktar sürmek. Bu lehimin daha iyi dağılmasını sağlıyor. Evet, bu yeterli. Lehim aletiyle önce konektörü güzelce ısıtıyoruz. Bu arada içindeki pasta eriyor. Ardından da lehim telini yavaşça konektörün içine doğru ittiriyoruz. Yeterli ısıya geldiğinde lehim teli de erimeye başlayacak. Evet, yeterli ısıya geldi. Şimdi teli lehimi üst kısımda görene kadar ittiriyoruz. Ardından da soğumasına izin vermeden aynı şekilde kabloyu buradan içeriye doğru ittiriyoruz. Buradan, evet, bu kenara doğru çıkıntının olmaması gerekiyor. Bunu lehim aletiyle şöyle yuvarlayarak yok edebiliriz. Ve soğumasına izin veriyoruz. Yalnız bu aşamada kabloyu dik tutmakta fayda var. Yoksa yamuk bir şekilde lehimleyebilirsiniz. Şunu bir çekeyim. Evet, lehimimiz gayet başarılı oldu. Geriye bir tek makaronu takmak kalıyor. Makaronla ilgili de küçük bir ipucu vereyim. Lehimi yeni yaptıktan sonra konektörler ve kablo çok sıcak oluyor. Bu aşamada makaronu takmaya çalışırsanız hızlıca küçülüp geçirmenize engel olacaktır. En azından elin dayanabileceği kadar soğumasını beklemekte fayda var. Ardından makaronu şu anda ekranda gördüğünüz şekilde geçiriyoruz. Sadece karşı tarafa girecek olan kısmı açıkta kalacak şekilde makaronu çakmak yardımıyla yakarak kabloya yapışmasını sağlıyoruz. Evet, böylelikle ilk aşama tamamlandı. Kablomuzun ESC'ye bağlanacak olan kısmı hazır. Şimdi bu kabloyu gövde üzerinde koldan geçirerek montajına başlayalım. Bu aşamada kablonun konektörlü kısmı gövdede kalacak şekilde koldan geçiriyoruz. Motor bağlantısını bu aşamadan sonra yapacağız çünkü konektörlü kısmın kolun içinden geçmesi gerçekten zor. Ardından burada ESC'ye bağlanacak bir pay bırakıyoruz. Bu kadar yaklaşık olarak yeterli. Ardından da kola geri dönelim. Şimdi bu kabloyu uygun bir yerinden motora bağlamak üzere keselim. Kabloyu kestikten sonra da ucunu kablodan direkt kabloya lehim yapacağımız için bayağı geniş bir şekilde soyuyoruz. Sonrasında sıra motora geliyor. Motorun da lehimi yapacağımız kablosunu soyarak açık kısmını biraz daha genişletiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri kabloları bağlamadan önce makaronu oturtmak. Çünkü eğer bu işlemi yapmazsak sonrasında makaronu geçiremeyiz. Ve makaronu da lehim yapacağımız kısma gördüğünüz gibi epeyce uzak bir yere yerleştirdim. Bu sayede lehim sırasındaki ısıdan etkilenip daralmayacak. Sonrasında kabloların açıkta kalan kısımlarını birbirine güzelce sarıyorum. Sağlam oluyor ancak bunu daha da sağlamlaştırmak için daha önce soyduğum bir kablodan sadece bir tane ince tel ayıracağım. Ayıramadım. Evet.
Sadece çok ince küçük bir tel. Bunu da kesiyorum. Bunu tüm elektrik kablolarının içerisinde açarsanız bu şekilde bulabilirsiniz. Ardından da bu kabloyu birbirine sardığım kabloların etrafına güzelce saracağım. Bu işlem sayesinde kabloların birbirine olan bağlantısı sağlamlaşmış olacak. Son aşamada da bu kabloları üst kısımlarından lehimleyeceğim. Evet, tellerin fazla kısımlarını kesiyorum. Ardından sivri bir çıkıntı kalmaması için onları yatırıyorum. Sonraki aşamada lehimlemeden önce tellere lehim pastasını sürüyorum. Bunun amacı lehimin kablonun üzerinde güzel yayılmasını sağlamak. Ben kablonun arka kısmına ulaşmak için motoru birazcık çeviriyorum. Kablo böylece dönmüş oluyor. Aynı önüne sürdüğüm gibi arka kısmına da lehimi sürüyorum. Şimdi sıra geldi lehimlemeye. Öncelikle lehim aletiyle ilk olarak kabloyu ısıtacağız. Bunu yaptığımızda da pastanın kablo üzerinde dağıldığını görüyoruz. Ardından da yavaş yavaş lehim aletinin önünden kabloya doğru akıtmaya başlıyoruz. Burası tamam. Şimdi kablonun arka kısmını da lehimlememiz gerekiyor. Bunun için motoru çeviriyorum. Ve aynı metotla kablonun arka kısmını da lehimliyorum. Evet, burası da tamam. Şimdi son aşamada makaronun takılması kaldı. Bunun için lehiminizin iyice soğuduğundan emin olun, yoksa geçirmeye çalışırken daralır ve takılır. Ardından da makaronu yavaşça lehimin üzerine doğru geçiriyoruz. Sonrasında ise isterseniz bir çakmakla, isterseniz de lehim aletinin yan tarafıyla makaronu yavaşça ısıtarak daralmasını, kabloya ve lehim kısmına yapışmasını sağlıyoruz. Evet, bu işlemle birlikte motorumuzun ilk kablosu hazır olmuş oluyor. Önümüzde daha uzun bir yol var. Her motor için 3 kablo ve toplamda 6 motor bağlantısı yapmamız gerekiyor. Şimdi ikinci ve üçüncü kabloların işlemleri birebir aynı. Ben bunu hızlandırarak size göstereceğim. Evet, böylelikle motorun kablo bağlantılarını tamamlamış olduk. Şimdi sırada motorun kola montajı var. Bunun için öncelikle daha önce gösterdiğim bu parçayı bu şekilde kola monte edeceğiz. Motoru da bu parçanın üzerine monte edeceğiz. Şimdi burada iki farklı montaj işlemi var. Bu parçanın kol üzerine montajı için gerekli olan vidalar gövde paketi ile birlikte geliyor. Bunlar daha küçük vidalar. Motorun bu parça üzerine montajı için olan vidalar ise motorla birlikte geliyor. Bunlar biraz daha büyük, daha geniş başlıklı vidalar. Şimdi bağlantımızı şu şekilde gerçekleştireceğiz. Motorun altında bulunan bu 3 vida bölümüyle bağlantı parçasında bulunan 3 vida bölümünü birbirinin üzerine vidalayacağız. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu da en son bağlantıyı yaptıktan sonra kabloların şu anda ekranda gördüğünüz konumda kalmış olması. Eğer kablolar kolun diğer tarafında, yani sabit olan kola yakın olan tarafta kalırsa kollar toplandığı zaman iki kol arasında sıkışarak hasar görebilir. İşin komik tarafı, ben buna dikkat etmeme rağmen kablolar yanlış tarafta kalacak şekilde montajı gerçekleştirmişim. Bunu sonradan fark edip düzelttim. Şimdi öncelikle montaj aşamalarını görelim. Sonra da düzelteceğim.
Özellikle motor bağlantılarında vida sabitleyicisi kullanmayı unutmamak gerekiyor. Ve bu vidaları diğer vidalardan farklı olarak biraz daha fazla sıkacağım. Check it out! Evet, böylelikle motorun montaj işlemi bitmiş oldu. Şimdi burada motoru yerine oturttuğumuzda neyi yanlış yaptığımı fark ediyorum. Kablolar iki kolun arasında kalmış oldu. Bu yüzden motoru kendi ekseni etrafında çevirmem gerekiyor. Ancak söküp takma kısmını videoda paylaşmayacağım. Şimdi normal motorun montajına devam edeceğim. Ardından da düzelmiş halinin resimlerini paylaşacağım. Bunun için kablolar zarar görmesin diye iki kolu birbirinden ayırıyorum. Ardından da bağlantı parçasını tam olarak yerine oturtuyorum. Burada vidaları karşılıklı olarak takmadan eğer birini sıkarsanız diğer vidaları yerine oturtmakta çok zorlanırsınız. Bu vidalarda kolların montajında kullandığımız vidalar gibi alt kısımları biraz kalın. Bu da o parçanın iyice sabitlenip kıpırdamamasını sağlıyor. Ancak tüm vidaları takmadan o geniş olan kısımları boşluklara geçirmemeye çalışmakta fayda var. Artık son aşamada bu dışarıda kalan kabloları kolun içine doğru ittirerek yerlerine yerleştireceğiz. Ve şu anda ekranda gördüğünüz görüntüyü elde edeceğiz. Sonrasında da bir plastik kelepçe yardımıyla bu kabloları buraya sabitlemek kaldı. Bunun için plastik kelepçenin ucunu kıvırıp arkadaki boşluklardan faydalanarak kabloları buraya sabitliyorum. Evet, burası hazır. Sonrasında da karışıklık olmaması adına bu kabloların gövdedeki kısımlarını bir bant yardımıyla geçici bir süre için bantlayacağım. Son olarak da çekimler sırasında yanlış monte ettiğim kabloların doğru halini şu anda ekranda görüyorsunuz. İlk motorun bağlantılarının anlatımı kolay olması için yakın çekimde gösterdim. İkinci motorun bağlantılarını ise iki farklı açıdan hızlandırılmış bir şekilde izleyeceğiz. Hemen ardından da geriye kalan diğer motorları hızlı bir şekilde gösterip bu videoyu sonlandıracağım. Böylelikle motorların kurulumu bitmiş oldu. Bu aşama son derece emek gerektiren zahmetli bir aşamaydı. Bir sonraki videoda ESC bağlantıları ile devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.